Merhaba, finans dünyasının derinliklerine hoş geldiniz. Bugün Türk Traktör, yani TTARYK kodlu şirketi konuşacağız. Evet, elimizde son 10 çeyreklik bilanço verileri ve en güncel faaliyet raporu var. Bunları bir harmanladık. Aynen, bu verilere bakarak şirketin finansal durumunu nereden nereye geldiğini anlamaya çalışacağız. Bu arada bu tür analizler ilginizi çekiyorsa kanalımıza bir göz atabilirsiniz belki. Ama hemen başta söyleyelim, bu sohbetimiz kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil, amacımız tamamen bilgilendirme. Tabii, biz sadece elimizdeki raporları yorumluyoruz. Herkes kendi kararını kendi vermeli. Ve incelememizin sonunda da bu analizden çıkardığımız genel sonucu, yani bizim görüşümüzü paylaşacağız sizle. Şöyle başlayalım o zaman. Türk Traktör kimdir? Kısaca bir hatırlayalım mı? Olur. 1954 kuruluşu. Yani bayağı eski ve köklü. Koç Holding ve uluslararası G&H Industrial ortaklığı var. Pazar lideri Türkiye'de değil mi? New Holland ve Case IH markalarıyla. Aynen öyle. Ankara ve Erenler'de tesisleri var. İhracatı da güçlü bir şirket aslında. 2023'te de bayağı iyi bir yıl geçirmişlerdi sanki. Peki şimdi ne değişti? Son raporlardaki ana hikaye ne? Şimdi şöyle bir durum var. 2023 gerçekten zirveydi performans açısından. Ama sonrasında özellikle 2024 ve 2025'in ilk yarısında net bir yavaşlama görüyoruz operasyonlarda. Yavaşlama derken? Hem üretimde hem satışlarda. Daha da önemlisi bilanço tarafında bazı riskler belirginleşmiş. Özellikle stoklar. Orası biraz sıkıntılı. Stoklar mı? Biraz açar mısın? Açarım. Yani genel tablo şu, karlılık ciddi baskı altında ve finansal profil hani bir yıl öncesine göre daha riskli bir hale gelmiş görünüyor. Peki bu yavaşlamayı rakamlarla konuşalım. Faaliyet raporunda neler var? Var tabii. Oldukça net rakamlar var. Mesela 2025'in ilk 6 ayını geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda traktör üretiminde %38'lik bir düşüş var. %38 ciddi bir oran. Evet. Yurt içi satışlar ki ana pazarı orası %45 azalmış. İhracat %37 düşmüş. Toplam net satışlardaki düşüşte %43 civarında. Vay be, yani talepte bariz bir soğuma var anlaşılan. Kesinlikle. Rakamlar onu gösteriyor. Peki bu satışlardaki düşüşler tamam ama karlılığa etkisi nasıl oldu? Sanırım asıl darbe orada değil mi? Aynen öyle. Karlılık çok daha sert etkilenmiş bu durumdan. 2025'in ilk yarısındaki net kar, geçen yılın aynı dönemine göre tam %89 azalmış. %89 mu? İnanılmaz. Evet, çok büyük bir düşüş. Ve brüt kar marjı da çok önemli bir gösterge biliyorsun. O da %26.7 gibi seviyelerden %14.1'e gerilemiş. Yarı yarıya neredeyse. Neredeyse. Bu bize iki şeyi söylüyor aslında. 1. Maliyetler artıyor ya da yönetilemiyor. 2. Talep düşünce şirketin fiyat belirleme gücü azalıyor. Yani daha ucuza satmak zorunda kalıyor belki de. Kârı düşüyor. Anladım. Peki gelelim şu bilanço risklerine ve stok meselesine. Oradaki durum neden bu kadar kritik demiştin? Evet, bilançoda en çok dikkat çeken konu stoklar. Şöyle düşünün, 2023 başında stoklar yaklaşık 3 milyar TL civarındaymış. 2025 ortasına geldiğimizde bu rakam 10.4 milyar TL'ye fırlamış. 3 katından fazla artmış. Aynen. Bu, satış hızının çok üzerinde bir birikim demek. Yani şirket üretiyor ama o hızda satamıyor. Mal depoda kalıyor. Eylül'de üretime ara verme kararı da bununla mı ilgiliydi? Evet, temel sebeplerden biri buydu. Bu kadar yüksek stok, şirketin nakdını bağlıyor bir kere. İşletme sermayesi ihtiyacı fırlıyor. Bir de bunun depolama, finansman maliyeti var. Anlıyorum. Yani satılamayan traktörler birikince hem nakit sıkışıklığı oluyor hem de borçlanma ihtiyacı artıyor, öyle mi? Tam olarak öyle. Zaten bu stok artışı ve geçmişte yapılan yüksek temettü ödemeleri, mesela 2024'te 10 milyar TL'nin üzerinde temettü dağıtmışlar, borçluluğu da yukarı çekmiş. Borçlar da mı artmış? Evet, hem kısa vadeli hem uzun vadeli finansal borçlarda belirgin bir artış gözüküyor. İşin kötü tarafı, işletme faaliyetlerinden nakit akışı da zayıf ve dalgalı seyrediyor. Yani şirket kar ediyor gibi görünse de bu kar kasaya nakit olarak girmekte zorlanıyor. Bu da daha fazla borçlanma demek tabii. Aynen öyle, bir kısır döngü gibi. Peki, bütün bu tabloya piyasa nasıl bakıyor? Analistlerin beklentileri ne yönde? Analistlerin genel görüşü nötr ağırlıkta. Yani tut tavsiyesi veriyorlar çoğunlukla. Hedef fiyatlara baktığımızda ise ilginç bir durum var. Nedir o? Makas çok açık.
En düşük hedef fiyat 650 TL civarında, en yüksek veren ise 940 TL demiş. Bayağı bir fark var arada. Biz bu analizi yaparken fiyat 570 TL civarındaydı sanırım. Evet, yani en düşük hedefin bile altındaydı. Bu şunu düşündürüyor, piyasa acaba bu olumsuzlukları ve riskleri zaten fazlasıyla fiyatladı mı? Olabilir ama çarpanlar ne diyor? FK, PDD gibi oranlar. İşte orada biraz soru işareti var. Fiyat kazanç oranı 26,9. Yani yatırımcı hisse başına yıllık kazancın yaklaşık 27 katını ödüyor. Piyasa değeri, defter değeri de 3,7. Bu mevcut yavaşlama ve riskler düşünülünce yüksek mi kalıyor? Yani sektör ortalamalarına göre biraz yüksek sayılabilir, evet. Bu da şu soruyu akla getiriyor. Riskler tam olarak fiyatlandı mı, yoksa hissede hala bir prim mi var? Zor bir soru. O halde tüm bu detaylı incelemenin ardından sizin ulaştığınız sonuç nedir? Yatırım kararı ne olmalı bu verilere göre? Bizim değerlendirmemiz de piyasa geneliyle paralel aslında. Nötr, yani tut yönünde. Şirketin artıları yok mu? Var tabii. Pazar lideri, Koç ve CNA gibi güçlü ortakları var. Markaları biliniyor. Bunlar uzun vadeli avantajlar. Ama kısa ve orta vadede iç pazardaki bu talep düşüşü, eritilmesi gereken o devasa stoklar ve kar marjları üzerindeki baskı ciddi riskler oluşturuyor. yani yeni alım için acele etmemek mi lazım? Bize göre öyle. Yeni pozisyon açmak için aceleci olmamak, mevcut pozisyonlarıysa bu riskleri yakından takip ederek korumak daha mantıklı görünüyor şu aşamada. Son olarak, belki üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta daha vardır. Evet, bence şu konu önemli. Şirket üretime ara verdi, tamam. Stok artışını frenlemeye çalıştı ama bundan sonra ne yapacak? Nasıl yani? Bu talep ortamında karlılığı tekrar nasıl yukarı çekecek? Daha agresif pazarlama mı yapacak? İhracata mı yüklenecek? Fiyat mı kıracak? Stratejisi ne olacak? Anladım. Şirketin bir sonraki hamlesi kritik olacak diyorsun. Kesinlikle. Bu konuyu takip etmek gerekecek. Peki, Türk Traktör hakkındaki bu değerlendirmemiz bu şekildeydi. Sizin de bu konuda veya gelecekte incelememizi istediğiniz başka şirketler hakkında yorumlarınız olursa lütfen aşağıya yazın. Evet, geri bildirimler önemli. Bu derinlemesine incelemeyi bizimle birlikte yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Finansal yolculuğunuzda hepinize başarılar ve bol kazançlar diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.